İlk olarak başlamak istediğim baskı şarkı söyleyen kuş. Hemen deniyoruz. Bakalım söylüyor mu? Bunu ilk bastığımda bu kadar güzel bir performans beklemiyordum açıkçası. Şarkı söyleyen kuş yazıyordu ama ne kadar şarkı söyleyecek, ne söyleyecek diye merak ediyordum. Böyle gerçekten de doğada ötüyormuş gibi olması çok enteresan geldi bana. Buna benim puanım 8. Bunun olayı ilk bastığınızda tabii ki böyle bir ses çıkarmıyor. Daha böyle düdük ama anlamsız bir düdük gibi ses çıkartıyor. İçerisine biraz su koyuyorsunuz ama ağzına kadar da doldurmuyorsunuz. Ondan sonra da üflediğinizde böyle şarkı söylüyor. Buna 8 diyoruz. Arkaya koyuyoruz. İkinci olarak Mario müzik kutusu. Mario'nun aşina olduğumuz müziğini çalıyor. İlk başta hemen çalamayabilirsiniz. Biraz pratik gerekiyor açıkçası. Bunu yavaş yavaş itiyorsunuz. Ardından bu çubuklara değdikçe o müzik oluşuyor. Ben hala bile çok beceremiyorum. Ama bence güzel bir performans sergiledim. Bunun bir olayı da şu. Kaynak linkini açıklamaya koyacağım. Orada kişiselleştirebiliyorsunuz. Yani istediğiniz dizinin müziğini bu kutuya yerleştirebiliyorsunuz. Kurcaladığınızda biraz anlayacaksınız. Bu kutu bu kadar olmak zorunda değil. Bu uzuyor, kısalabiliyor sizin seçtiğiniz parçaya göre. Ama orada şarkı seçtim, direkt kutuyu oluşturdu yok. Bu çubukları siz müzik bilginizde kendiniz ayarlıyorsunuz. Orada notaları belirliyorsunuz. Ondan sonra oluşturuyor ve basabiliyorsunuz. Buna da puanım 8. Bence çok güzel düşünülmüş. Kimin aklına geldiyse tebrik ederim. Diğer sesimiz ördek. Ördekle devam ediyoruz. Böyle bir alet. Şöyle parçalarını ayırdığımızda burada 3 parça var. Bir de kamışları var. Zaten sesi yapan şeyler bu kamışlar. Önce bu kamışlardan bir tanesini buraya koyuyorsunuz. Ardından şu küçük parçayı buraya yerleştiriyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Ama bunu üflemiyorsunuz. Üfleyince böyle bir ses çıkıyor. Bunu içinize çekiyorsunuz. Gibi bir şey. Bu kamışla farklı sesler çıkartıyor. Şurası ince olan ki ben daha incesini taktım. Daha böyle ördekimsi bir ses çıkartıyor. Bunlar biraz daha kalın sesler çıkartıyor. İstediğinizi deneyip yapabiliyorsunuz. Buna benim puanım 7. Bence güzel bir ördek sesi. Geldik bir sonraki baskımıza. Bir turbo motor. Üfleyince turbo motor sesi çıktığı iddia edilen bir, aslında düdük değil, yine ses çıkarıyor. İçindeki pervane de dönüyor, bu çok hoş. Aynı zamanda bu bir anahtarlık. Buraya anahtarlığınızı geçirip her zaman yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Üfleyelim bakalım nasıl bir ses çıkacak. Fena değil. Ben seviyorum bunu. Bunu basarsanız eğer şöyle bir şey önereceğim. Şu kapağı böyle çevirmeniz gerekiyor sözde. Ama bunu çevirerek buraya oturtursanız buraya fazla baskı yapıyor. Pervaneyi tıkıyor. O yüzden bu şekilde çevirerek kapatmak yerine sadece kapağı üstüne koydum ve şuraları Japonla yapıştırdım. Böylelikle hem burası tutuyor. Yani diğer türlü, çünkü Japonla yapıştırmadığınızda ya da böyle çevirmediğinizde de burası hemen düşebiliyor buradan üfledikten sonra. Buna benim puanım 6. O da sırf model tasarımcısının başlığa turbo motor sesi yazmasından dolayı. Yoksa güzel bir alet. Arabacıları yorumlara davet ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sırada çok daha enteresan bir şeyler var. Aztek ölüm çığlığı, Death Whistle olarak geçiyor. Ölüm düdüğü ama ölüm çığlığı olarak ben çeviriyorum. Bundan 3 tane bastım. Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü de bu. Şimdi bunların arasından baktığınız zaman en korkunç sesi bu verecek diye düşünüyorsunuz. Ama öyle olmuyor. Ondan sonra diyorsunuz ki o zaman bu veriyordu. Öyle de olmuyor. Bu veriyor. Tek tek deneyelim. İlk bunu deniyorum. Yani gene fena değil de gözüktüğü kadar korkunç değil. İkinci olarak bunu deniyorum. Bu biraz daha korkunç. Son olarak gerçekten küfür yiyebilirim komşulardan. Ama yapacak hiçbir şeyim yok. Bunu yapacağım. Bu bayağı korkunç bir ses çıkartıyor. Emoji olmasına rağmen en korkunç sesi bu çıkartıyor bence. Buna puanım şuna. Benim direkt 9. Uzaktan duyuyor olsam kesinlikle birisinin korkunç bir çığlık atıyor olduğunu düşünürdüm. 9 puanı hak eden bir baskı. Bir sonraki baskımız, bunu hediyelikçilerde ya da yurt dışına gittiğinizde sokaktaki tezgahlarda vesaire görmüş olabilirsiniz. Farklı renkte baskıları da oluyor. Ben şimdi kahverengi bastım. Bir kurbağa. Yukarıdan aşağı doğru değil ya da herhangi bir kalemle falan da değil. Bununla yapmanız gerekiyor. Ya da bunun gibi tok bir şeyle. Ama işte kalemmiş, elmiş, böyle bunlarla olmuyor. Gerçekten de bence kurbağaya benzer bir ses çıkıyor. Hemen deniyoruz. Kurbağa sesi duymayalı da bayağı olmuştu. Bütün tırtıklara dokundurmaya çalışın.
Bence başarılı bir baskı. Kimin nasıl aklına geldiği hiç bilmiyorum. Bu tahtasını da buraya yerleştirip dekor olarak da kullanabiliyorsunuz. Buna da puanım benim 10 üzerinden 6. Kurbağa sesinden çok da etkilenmeyeceğim için o da. Yoksa bence gayet başarılı bir kurbağa sesi. Sırada beni yanıltan bir hain baskı var. Niye yanılttı? Bu Yunus, kurbağa görüyorsun, kurbağa sesi çıkıyor. Kuş görüyorsun, kuş sesi çıkıyor. Zaten şunu aslında çizgi filmlerden falan aşina olduğumuz için, yani Daffy Duck falan kullanıyordu galiba zamanında. O çizgi filmin bir yerlerinde gördüğümüz için ondan da ördek sesi çıkacak. Zaten kesin. Bunun üstünde işte Mario var. Mario müziği çalıyor falan ama bundan da haliyle Yunus sesi bekliyorsun değil mi? Ama yok. Bu Yunus şeklinde bir okarina. Okarina diye bir müzik aleti varmış. Ben bilmiyordum. Bunun Yunuslusu var. Elimde gördüğünüz. Yine işte kuşlusu var. Kurtlusu var. Ben zannediyorum ki bunların hepsi o hayvanın sesini çıkartıyor. Yani bundan da bir Yunus sesi çıkacağını zannettim. Kurdu da basacaktım. Uluyacak zannediyordum. Ulumuyormuş. Basmadım. Çünkü okarina bir müzik aletiymiş ve hayvan şekillerinde yapabiliyorlarmış. Ve yapmışlar. Hangi delik hangi nota bilmiyorum. The Godfather çalmaya çalıştım ama anlayan olduysa yorumlara yazsın, hediye edeceğim bunu. Buna puanım 2. Belki şu an biraz fazla yükselmiş olabilir, andırılmış hissettiğim için ama buna puanım 2. Yunus sesi çıkması gerekiyordu, bundan çıkmadı. Bir sonraki aletimiz. Bu da yine biraz ıslık tadında bir ses çıkartıyor. Bunun daha farklı bir olayı var. Bu dönebiliyor. Üflediğinizde masaya bırakıyorsunuz, iki şekilde dönüyor. Onu da hemen gösteriyorum. Bir böyle dönüyor, bir de Beyblade gibi dönebiliyor böyle. Ben yönünü çok tahmin edemiyorum. Atıyorum öyle gidiyor. Belki de biraz fazla savuruyorum. Ama bundan birkaç tane aldığınız zaman dövüştürebilirsiniz Beyblade gibi. Aynı zamanda güzel de bence bir enteresan ses çıkıyor ya. Turbo olmasa da bir motor sesine bence daha fazla benziyor. Ben buna 7 veriyorum. Çok bir ses beklentisi de yaratmıyor. Yaratmadığı kadar ses çıkartıyor. Yani ben buyum diyor. İlginç olarak da bir de dönebiliyorum diyor. Bence gayet başarılı. Bu küçük. Geldik son alete. Son aleti çok fazla denemeyeceğim. Bu da sözde şarkı söyleyen bir kuş sesi. Bence hiç alakası yok. Yani bunu sırf bastım diye gösteriyorum. Bunu Shopier'e de koymayabilirim yani bilmiyorum. Sliding whistle olarak geçiyor. Bu çubuğu az önce görmediniz. Çünkü ben bunu başka bir masanın üzerinde unutmuşum. Şimdi hemen aldım. Etrafına bant çekin diyor model tasarımcısı. Çünkü böyle itip çektikçe bu sürtünme sesini azaltır diyor. Ama bence çok azaltmadı ya da yanlış bir bantla çektim bilmiyorum. Çok da umurumda değil. Sevmedim zaten. Kısaca hemen sesini göstereyim. Manasız. Bu hafta bastığım baskılar bu şekildeydi. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.